Tesadüf müdür bilmem. Ama neden 27-28 Kasım önemli? Papa'nın gelişi değil. Bakın kamuoyunda tartışılan konu yanlış. Ne diye anılır biliyor musunuz? American Pope. Şimdi burada çok enteresan bir şey daha var. İznik ismi siliniyor, kazınıyor. Alttan nikah çıkartılıyor bak. Ya Papa'nın daha önce biliyorsunuz Yugoslavya'ya gitti, Yugoslavya parçalandı. Değil mi? Irak'a gitti, Irak parçalandı. Suriye'ye gitti, Suriye parçalandı. Müslüman kılıklı Papa sever de çok bu memlekette. Nikah da diyor. Ya İznik aman izniye dikkat. Burada başka emeller var. GZT Haber Merkezi'nden herkese merhabalar. Amiral Cihat Yaycı ile yine haritanın başında birlikteyiz. Amiralim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün aslında çok konuşulan Papa'nın ziyaretini konuşacağız ama biraz farklı yönüyle haritanın üzerinde konuşalım isteriz. Çünkü haritadaki yansımaları nedir? Papa neden bu ziyareti gerçekleştirdi? Belki neden bu tarihte gerçekleştirdi? Rotası ve bunun yüklediği anlamları çizerek başlayabiliriz aslında. Evet. Şimdi önce biraz daha geriye gidelim. Papa'nın ziyareti ne zaman gündeme gelmişti ve ilk gündeme getiren kimdi sorusu. Bu konu aslında 17 Mayıs 2024'te yani ziyaretten yaklaşık 1,5 sene önce bir önceki Papa Francis'e Fener Rum Kilisesi Başpapazı'nın İznik'teki konsülün yani Nikea diyorlar onlar. İznik demiyorlar. Nikea konsülünün 1700. yıl dönümünün bir ayinle anılması amacıyla davetiyle başlıyor. Bu nerede yazıyor? Bu Sözcü gazetesinde yazıyor o zamanki. Ulusal kamuoyunda da yer buldu bu ulusal basında da. Dolayısıyla aslında birinci davet, ilk davet Mayıs 2024'te yapılıyor. Ne zaman için yapılıyor? Mayıs ayında aslında bir sene sonra İznik'te Nikea konsülünün toplanmasının 1700. yıl dönümü kutlaması için çağrılıyor. Fakat Papa ölüyor. Papa hastalanıyor, ölüyor. Bu kez yeni Papa'dan yine söz isteniyor gelsin diye ve bunun daha önceki Papa ben geleceğim dediği için bu bir vasiyet olarak lanse ediliyor. Ve Papa'nın bu vasiyetini yerine getireceği filan söyleniyor. Bu yeni 14. Leon. Şimdi burada tabii davet eden bir kilise başpapazı. Yani biliyorsunuz patrik de değil, patrik sıfatı da yoktur. Fener Rum Kilisesi başpapazıdır. En fazla olsa metropolit olur. Ve bu Fener Rum Kilisesi başpapazı hangi sıfatla? Sadece Lozan Anlaşması'na göre ve anayasamıza göre genel olarak söylemek isterim. Fatih Kaymakamlığı'nın da yazılarına İçişleri Bakanlığımızın ve Dışişleri Bakanlığımızın görüşleri doğrultusunda Gökçeada, İstanbul ve Bozcaada'daki mübadele dışında kalan Ortodoks Rum Hristiyan vatandaşlara dini hizmet vermekle sadece yetkileri belirlenmiş bir kilisedir. Hangi sıfatla Papa'yı, bir başka dini lider değil çünkü Papa bir devlet başkanı. Neticede bu devlet başkanının bir devlet başkanı tarafından davet edilmesi gerekir. Ve Papa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti iyi bir manevrayla resmi daveti Cumhurbaşkanlığı adına yapıyor. Şu an gördüğümüz rotada da aslında direkt İznik değil de Ankara'ya geliyor. İstanbul'a da gelmiyor. Bakın burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti neticede bu davet konusu gündeme gelmiş. Böyle dünyada da ayyuka çıkmış. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de Fener Rum Kilisesi başpapazının davetiyle gelmesini kabul edemez elbette. Burada devlet aklı ve binlerce yıllık devlet geleneğiyle onu Papa'yı Cumhurbaşkanı seviyesinde devlet başkanı olduğu için davet ediyor. Ve usule uyuluyor. Bir kere bunu altını çizelim. Şimdi burada Papa niçin geliyor sorusu önemli. Davet nedeni İznik konsülünün yeni 1700. yıl dönümünün anılması. Konsül ne? Milattan sonra 325 yılında Kral Konstantin Roma İmparatoru aslında pagan adam. Hristiyan filan değil. Bakıyor ki Hristiyanlık çok gelişiyor. O zaman bunları bir kontrol altına almak lazım ve Hristiyan dinini Roma İmparatorluğu'nun bir enstrüman olarak kullanmak lazım diye düşünüyor. Parçalanmış Hristiyanlığı o zaman böyle değişik İncil'ler var, bilmem neler var. Hepsini bir arada Nikea dedikleri yerde İznik'te topluyor. Orada bir konsül toplanıyor ve bunlar çeşitli ayrı kitaplar falan çıkmışken bu 4 tane gene bir tane kitap çıkartamıyorlar. 4 tane İncil'e dönüştürüyorlar. Bu konsülün bir özelliği var. Baba, oğul, kutsal ruh 325 yıl sonra İsa'nın doğumundan 325 yıl sonra ortaya çıkıyor. Yani daha önceden İsa'nın haşa Tanrı'nın oğlu olduğu inanışı yok. Kutsal ruh da yok ama burada bu üçleme çıkıyor. Ama bunlar bir araya yine de 4 tane farklı çıkıyor. Ama bütün Hristiyanları bir araya getirmiş oldu. Ve Haçlı ruhu burada doğuyor. Şimdi bakın İznik konsülü denilen, Nikea konsülü denilen konsülün en önemli 2 tane özelliği: bir, üçlemenin çıkması; 2, Haçlı ruhunun buradan çıkması.
Çok enteresan bir tarih. Tesadüf müdür bilmem. Ama neden 27-28 Kasım önemli? Neden 28 Kasım'da İznik'e geliyor? Çok enteresan. 1095 yılında 28 Kasım'da Clermont'ta gene bir konsül toplanıyor ve Haçlı seferlerine karar veriliyor. Tarihler çok önemlidir. Bunların rastlantı olarak düşünülmesi de, yani bunlar komplo teorisi falan değildir. Bu tarihler zaten burada bir tarih anmak için geliniyor. Tarih anmak için önemli bir tarihin seçilmesi lazımdır. Rastgele bir tarih değildir. 28 Kasım neden 28 Kasım? 28 Kasım'ın özelliği Haçlı seferlerine başlama karar alındığı tarihtir. Rastlantı olabilir mi? O zaman niye gelsin adam buraya 1700. yıl dönümünde? Ki ilk davet de aslında önceki Papa için yapılan davet de bir tarihe. Tabii o konsülün toplanma tarihiydi. O tarih geçince neticede ilginç bir durum var. Ve peki Papa'nın gelişi değil, bakın kamuoyunda tartışılan konu yanlış. Papa'nın gelişi. Papa gelebilir. Papa istediği yerde ibadet edebilir. İstediğini ziyaret edebilir. Türkiye özgürlükler ülkesidir. Hiçbir ülkede olmayan derecede, devlette olmayan derecede bizim milli kültürümüzde böyledir. Geçmişimizde böyledir. Dini özgürlükler milletiyiz biz. Hakikaten bütün herkese tebaalara, yani düşünün 600 senelik bir Osmanlı Türk İmparatorluğu ortadan kalkıyor. Herkes, Yunan'ı, Bulgar'ı, Sırp'ı, bilmem Romeni, Arap'ı, herkes dinini, dilini muhafaza etmiş olarak tekrar ortaya çıkıyor. Yani değişik bir milletiz biz. Dolayısıyla bizim için Papa'nın ziyareti önemli değil. Yani bir rahatsız edici midir, değil midir? Hayır. Papa zaten daha önceden de Türkiye'yi 2 kere ziyaret etti. Değil mi? Daha önceki papalar, yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi daha önceki papalardan bahsediyorum. Bu papa ilk ziyaretini buraya yapmış olması çok enteresandır. Bu papa Leo ne diye anılır biliyor musunuz? American Pope. Amerikan papası. Adamın lakabı Amerikan papası. Amerikalılar destekledi çünkü. Trump destekledi çünkü. Ve bir Amerikan papasından bahsediyoruz. Dolayısıyla bir proje. Bu ziyarette bir proje var mıdır? Bir projenin bir bacağı mıdır? Konusu önemlidir. Ziyaret çünkü İznik Konsülü. Ama Türkiye bunu yapmıştı. Peki daha önceden bu İznik Konsülü'nün toplanması konusu 1700. yıl dönüm ya, 1600. yılda da Türkiye'de gündeme gelmiş midir konsül toplansın diye? Gelmiştir. Karıştırmamak lazım. Papa'nın ziyaretinin reddi değil, konusu değil, İznik Konsülü'nün toplanması konusu Türkiye'de gündeme gelmiştir. Bakın altını çizelim. Kelime oyunları yapmasın kimse. Gündeme gelmiştir. Peki o gündeme geldiğine dair belge var mıdır? Var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin zabıt cerideleri, tartışma kayıtları vardır. Dışişleri Bakanlığı'nın arşiv yazışmaları vardır. Burada da belgeler var. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın raporları vardır. Fener Rum Patrikhanesi'nin 1923-31 arasının dönemi kayıtları vardır. Haluk Selvi, Alexandros Pensopoulos, Uğur Ünal ve Stanford Show'un çalışmalarında yer almaktadır. Bu konu yine Fener Rum Kilisesi tarafından, dikkat edin, Nikea'da tekrar konsül toplansın. Konsülün toplanma yıl dönümünü kutlayalım, ayin yapalım diye gündeme geliyor. 1925'te gündeme geliyor. Daha sonra gene gündeme getiriyorlar. Yani 1601, 1602, 1603 neyse hep gündeme getiriyorlar. Ama Türk hükümeti Atatürk zamanında bunu kesin bir dille reddediyor. Ve oradaki kayıtlarda da var. TBMM ve Zabıt Ceridesi'nde 1925 Genel Kurul görüşmelerinde aynen bunun reddedildiği yazılıyor. Kapalı olduğu, bu tür bir şeye kapalı olduğu yazılıyor. Neyse, yani konu, kamuoyunda tartışılan konu, ya Papa'nın ziyareti söz konusu olmamıştır. Türkiye Papa'nın ziyaretini reddetmemiştir. Çünkü Papa ziyaret talebinde bulunmuş. Zaten konu o değil ki. Papa'nın ziyareti değil. İznik Konsülü'nün toplanması konusu gündeme geldi. Konu, tartışılan konu bu. Yani başka bir yere çekmenin anlamı yok. Ben de şunu diyorum. Ya Türkiye'de Allah'ınızı seversiniz, ne kadar Katolik var ya? Yani ne kadar Hristiyan var? Bu Hristiyanların içerisinde Katolik olan ne kadar? Herhalde 10.000'i bulmaz. Değil mi? Yani bütün Türkiye'de olsa. Peki yani Türkiye niye ziyaret ediyor ya? Aslında buradan ona da bakabiliriz. Yani ziyaret öncesi ve süreci çok konuşulan, dediğiniz gibi bir yöndü. Hem Papa'nın ziyareti, haber değeri anlamında, hem de gelen davetin kimden geldiği. Peki ziyaret gerçekleşti. Bugünden baktığımızda nasıl bir etki bırakmıştır? Bundan sonrası için hangi sinyali vermektedir? Uluslararası anlamda da belki. Şimdi haritada bir gösterelim bakalım. Şimdi Roma'dan 27 Kasım'da kalkıyor uçak. Ankara'ya geliyor. Diplomatik olarak çok doğru bir hareket. Ankara'da törenle karşılanıyor çünkü Papa bir devlet başkanı yani neticede.
O statüde, yani biz de çadır devleti değiliz ki. Yani niye tören yapıldı? Tören yapılacak tabii, çünkü her devlet başkanına yapılan tören. Bir dini lidere yapılan tören değil o. Bir devlet başkanına yapılan tören, ama bir teokratik devletten bahsediyoruz, şehir devleti de olsa. O yüzden ben sosyal medyada niye karşılandı, niye böyle tören yapıldı tartışmalarının çok yersiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizde kategorik olarak bir devlet başkanı statüsündedir. Bu işte bir kurallar meselesidir. Türkiye'de ona ayrı buna ayrı değil. Bu davranış şekli kim gelirse gelsin devlet başkanı statüsünde. Ve devlet başkanları geldikleri zaman o ülkenin önce başkentlerine inerler. Başkentlerine inmiyorlarsa bile ilk ziyaretlerini nereye giderlerse gitsinler mevkidaşına yaparlar. Bu çok önemlidir. Resmi usul adab açısından bu çok önemlidir. Ve Ankara'ya geliyor. Ankara'da tören yapılıyor. Ankara'da görüşmeler yapılıyor ve buradan İstanbul'a geçiyor. İstanbul'a geçiyor, 28 Kasım'da İznik'e geliyor. Şimdi İznik'le buraya geldi. Buradan geri gitti İstanbul'a. İstanbul'dan da tekrar İznik'e geldi 28 Kasım'da. Şimdi 28 Kasım'da İznik'te bir ayin yapılıyor. Ve İstanbul'da da daha sonra bir ayin yapılıyor arenada. Ve bu İznik'teki ayinde İznik'in şöyle bir özelliği var. İznik 1075-1097 arasında Selçuklu'nun başkenti. 1331'de Osmanlı tarafından 14 senelik bir kuşatmadan sonra ele geçiriliyor ve Bursa hazırlanana kadar da fiili başkentlik yapıyor. Yani başkent. Türk İslam medeniyetinin başkenti. Buraya iniliyor. Adına da Nikah diyorlar. İznik demiyorlar bakın. Nedir bu farklı kullanımın anlamı? Bu çok önemli bir şeydir. Ben senin Türk İslam ismini kabul etmiyorum. Ben burayı Hristiyan ismiyle, Roma ismiyle anıyorum diyor. Ve buradaki bu konsülün toplanması, mottoları yabancı medyada da böyle çıkıyor. Mottosu şu: yeniden Haçlı ruhu, bak şimdi, yeniden Roma. Bu Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bahreyn'e gittiğinde 2022 yılında Yeni Roma'nın Başpiskoposu Ekümenik Patrik diye arkasına yazdırdı. Yeni Roma neresi ya? Yeni Roma neresi? Kimse sormadı. İşte bugünlerin hesabı bu. Bugünlerin hesabı. Bak aynı modda. Yeniden Roma, yeni Roma. Bugünden baktığımızda bu yeniden yenilik vurgusu... Neden? Burası çünkü Roma. İşte Nikah dedikleri yer Roma'ya da önemli bir başkentlikte yapmış zamanında. Bu tarihte Nikah, İstanbul yok. İstanbul diye bir yer yok. Konstantinopol diye bir yer yok o tarihte. İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi de yok. Şimdi enteresan bir durum var. Fener Rum Patrikhanesi o tarihte yok. Konsülün yapıldığı tarihte, ama adam burada ev sahibiymiş gibi davranıyor. Yani biz yaptık bu. Ya sen yoksun ki o zaman. İstanbul yok, sen yoksun zaten. Yani Fener Rum Patrikhanesi yok o tarihte. Sen bu işe nasıl dahil oldun? Şimdi yeniden haşr ruhu demek Ortodoks, Protestan, Katolik, bunların hepsinin bir araya gelip Müslümanlara taarruz etmesi demek. O birlik demek. Şimdi burada da dikkat ederseniz Ortodoksu ve Katolik'i bir araya geliyor. Onun için yeniden Haçlı ruhu mottosu var. Yeniden Haçlı ruhu mottosu var. Yeni Roma. Yeni Roma, yani biz Roma'yı tekrar canlandırıyoruz demek bu. Peki burada Nikea ismini kullanarak zaten Roma'nın o zamanki başkentini, Doğu Roma'nın başkentini ifade ediyor. Başkenti Nikea. Şimdi burada çok enteresan bir şey daha var. İznik ismi siliniyor, kazınıyor. Alttan Nikah çıkartılıyor bak. Alttan Nikah çıkartılıyor. Şimdi orada da bir taş, gölün içinde bir taş bulunuyor. Diyorlar ki bu taş işte o kilisenin, konsülün toplandığı işte kilisenin, bazilikanın kalıntılarıdır. İnan bir kanıt yok, biliyor musun? Bir kanıt yok. Daha yurt dışındaki yazılar falan var bu konuda yapılmış. Diyor ki bu pagan tapınağı diyor. Bu pagan tapınağı, burası hani olsa depremler olmuş, bilmem ne olmuş var. Bir taş buluyorlar ve bunun üzerine bir tarih inşa ediyorlar. Bizimkiler de oraya bir platform yapıyorlar 1,5 sene önce, 1 sene önce. Yani Papa'nın gelişi değil, bu konsülün toplanması, sadece Papa konsülün toplanmasının yıl dönümünün kutlanacağı daha önceden birileri karar vermiş. Anlıyoruz ki çünkü bu platform 1 sene önceden hazırlanıyor. 1,5 seneden önceden hazırlanıyor. Peki burası, şimdi çok enteresan bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi İznik'tekiler çok seviniyorlar. Diyorlar ki bazıları, ya turist gelecek, alışveriş yapacağız, bilmem ne yapacağız falan diyor. Şimdi İznik, UNESCO'nun
geçici koruması altında. Tamam mı? Geçici koruması altında. Şimdi bundan sonra tam koruma altına girer. Tam koruma. Çivi bile çakamaz. Peki soruyorum şimdi. İznik, Türk İslam eserleri nedeniyle mi tam koruma altına alınacak? Yoksa bu Hristiyanlık tevatürü üzerine mi koruma altına alınacak? Sence? Bunu aslında zaman gösterecek ama İkincisi, gördün mü? Türk ve İslam tarihi nasıl siliniyor? Sonra İstanbul'a gidiliyor. İstanbul'da büyük bir ayin yapılıyor. Sonra Fener Rum Kilisesi'ne gidiliyor ve Vatikan News'ta Ekümenik Patrik diye, yani sanki bütün Ortodoksların temsilcisiymiş bu papaz gibi gösteriliyor. Halbuki Rusya kabul etmiyor, Bulgaristan kabul etmiyor, Gürcistan kabul etmiyor, o kabul etmiyor, bu kabul etmiyor. Polonya kabul etmiyor, Kudüs kabul etmiyor, hiç kimse kabul etmiyor. Kudüs Patriği, Ortodoks Patriği Ankara'ya geldi, Sayın Cumhurbaşkanı ziyaret etti. Bu adamı ziyaret dahi etmedi. Çünkü bu Fener Rum Kilisesi başpapazı ne Filistin'deki soykırım için bir ayin yaptı önlenmesi için, ne soykırımcı dedi İsrail'e, ne başka bir şey dedi. Peki hemen bunu Türkiye için nasıl bir tehdit? Şimdi bu çok büyük, önemli bir şey. Bakın şöyle, İstanbul'da bu ayin yapılması ve Konstantinopol diye yapılması, Konstantinopol isminin kullanılması, Nikea'da ayin yapılması bu toprakların aslında Hristiyan toprakları olduğunu, bunun üzerindeki Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin yok sayılıp İstanbul'un bir Hristiyan kutsal şehri olduğunu, Nikea'nın Hristiyan bir kutsal şehri olduğunu, hatta Anadolu'nun bir kutsal Hristiyan şehri olduğunu. Biliyorsunuz bizi Balkanlardan söküp attılar, Avrupa'dan söküp attılar değil mi? Şimdi sıra, acaba korkumuz şu, korkmayız biz, evelallah kimse atamaz bizi de. Yani bunların niyeti bu dini kisve altında bunun siyasi bir amacı olduğunu gösteriyor bir kere. Amerikan Pop, bu bir Amerikan projesi midir? Amerikan projesi zaten Fener Rum Kilisesi'ni ekümenik diye lanse etmek, Rusya'yı dışlayıp Ortodoksların lideri bu bizim adamdır, dolayısıyla buraya bağlanıp diyeyim Rusya'yı zayıflatmak ve Türkiye'nin içerisinde bir Vatikan-vari yapıya gitmek. Şimdi burada ben soruyorum şimdi. Ortodoksla Katolik nasıl bir araya gelir arkadaş? Nasıl bir araya gelir ya? Amaçları ne bunların bir araya gelmesinin? Dini mi? Hayır, siyasi. Ve amaç Türkiye. Onu da görüyoruz. Ne diyor? Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılmasını diyor. Bak, iç işlerine karışıyor. Görüyor musun? Papa. Hemen arkasından Tom Barak, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi, hedefimiz diyor. Bak, hedefimiz Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması. Bak şimdi hedefimiz diyor ya. Ya sen kimsin kardeşim? Sen bir başka devletin büyükelçisi. Sen benim iç işlerime nasıl karışırsın? Sen bana talimat mı veriyorsun? Kimle beraber hedefin senin? Ne demek bu ya? Abi ben de o zaman Louisiana'da hedefimiz bilmem ne İmam Hatip Lisesi açmak diyeyim. Ki bu Ruhban Okulu'nun yanında çok etkisiz olur bir İmam Hatip Lisesi. Veya kapattığı bir yeri açmak diyeyim. Veya o Teksas'taki, Dağ'daki o tarikat, biliyorsunuz yakmışlardı onu, onların hepsini. Onların o tarikatı tekrar canlandırmak diyeyim. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi burası Türk tarihini ve İslam tarihini silici ve burada yeni bir yapı oluşturucu bir durum gibi gözüküyor. Ve bu gerçekten kritik. Gerçekten kritik. Ya Papa'nın daha önce biliyorsunuz Yugoslavya'ya gitti, Yugoslavya parçalandı. Değil mi? Irak'a gitti, Irak parçalandı. Suriye'ye gitti, Suriye parçalandı. Bir takım ayetler okuduğu söyleniyor İncil'den. Bunların hepsi de İsa Mesih gelecek, hazır olun, bir anda gelecek, bilmem ne gelecek, kurtulacaksınız, edeceksiniz falan gibi. Neden kurtulacaksın, ne oluyor, nerede, kurtulmak hissi ne demektir, kurtulmaktan amaç nedir falan gibi insanın aklına, bunlar çünkü boşu boşuna söylenmiş ayetler falan değil. Buradan Türkiye'den bu acayip bir mesaj verir. Yani ben şunu anlamıyorum. Yani İznik'in nikahı olmasına razı mısın arkadaş? Türk İslam eserlerinin, medeniyetinin izlerinin silinip de alttan bilmem ne çıkartılmasına razı mısın? Ya bizim kadar çok enteresan bir şey söylüyorum bak. Bizim kadar kendi kültürünü yok edip de alttan kültür çıkartmaya çalışan bir millet yoktur. Mesela Selçuklu eserlerini yok et, Osmanlı eserlerini yok et, İstanbul'da Sultanahmet meydanını at meydanına, hipodroma çevir. Ne? Roma'nın hipodromuymuş. Kardeşim orası, onun üstüne bizim atalarımız o kadar çok, ecdadımız o kadar çok eser yaptı ki onların altından ben başka bir şey artık çıkartmam. Dünyanın hiçbir yerinde de çıkartılmaz. Sonra bu adam bunları yaptıktan sonra ekümenik patrik dedi, bilmem ne dedi, şu dedi, bu dedi, Beyrut'a gitti. Son olarak onu da açabiliriz. Sonraki dudağının Beyrut olması. Ya bu sizce normal mi? Beyrut, Lübnan şimdi bak. Lübnan'da Katoliği var, Ortodoksu var, değil mi? Yahudisi var, Müslümanı var. Müslümanların arasında Şiisi var, Sünnisi var. Acayip bir parçalanmışlık var. Ve buraya gidiyor Lübnan'a. Bak Lübnan'a gidiyor. Gittiği zaman ne zaman biliyor musunuz?
27-28 Kasım'dan sonra gidiyor hemen ardına. Onun öncesinde ne oluyor? Lübnan'la Güney Kıbrıs Rum yönetimi nasıl bir rastlantıysa bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalıyorlar. Onaylıyorlar. Bir diğer bölümümüzde birazdan onu konuşacağız. Ya bu böyle bir şey olabilir mi? Peki ben soruyorum şimdi. Eğer barışsa git kardeşim Gazze'ye o zaman. Ha? Seni kim durdurabilir? Gazze'ye bir in bakalım. Ya bu oyunlara gelmiyor. Papa Gazze'ye inse ve buraya hatta ben deniz yoluyla geliyorum dese, heyetlerle birlikte gitse kim dur diyebilir ya dünyada? Niye gitmiyorsun o zaman? Hani insanlıktı? Ha? Kime hizmet ediyorsun? Hani insanlıktı? Niye Gazze'ye gitmiyorsun? Gazze'ye gitse kim karşısında durabilir? Ya en çok insanlık suçunun işlendiği yer, en çok barışa muhtaç olan yer, en çok insani yardıma muhtaç olan yere sen gitmiyorsun. Dostlar alışverişte görsün. Bu gerçekleri Müslümanlar görmeli. Müslüman kılıklı papa sever de çok bu memlekette. Yani ben bunu da gördüm. Müslüman kılıklı papa sever de çok. Müslüman kılıklı kara papaz sever de çok. Müslüman kılıklı nikah sever de çok. Dikkat. Şimdi biliyorsunuz bu İznik konusunda bir başka gelişmeyi daha öğrendik. O da ne? Ya burada 28 Kasım'da bunu yaptılar ya. İznik hedefte, çok dikkat etsinler. Uluslararası Noel Kutlama Komitesi falan diye bir isimde bir kuruluş. Meğerse 28-31 Aralık arasında yine İznik'te Noel Baba'yla dünya barışına çağrı ayinleri yapacakmış. Gördünüz mü? Nikahı da diyor. Ya İznik, aman İznik'e dikkat. Burada başka emeller var. Teşekkürler değerli. Evet, ben teşekkür ederim. Bugün seyircilerimiz de vardı aramızda. YouTube yayınlarından bizlerle gelen. Hoş Sizlere de geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Noktalayalım.